Dostum merhaba. Eğer bu videoyu izliyorsan muhtemelen yakın zamanda burun ameliyatı olmuşsundur veya olmayı düşünüyorsundur. Çünkü ben ameliyat olmadan bir süre önce bu tarz videoları izlemeye başladım. Ve inanılmaz çöp içerik mevcut. Benim temel amacım ameliyat süreci öncesi, sonrası ve kendimce yapmanız gerekenler. Ben bunlardan bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık 6 ay kadar önce burun ameliyatı oldum. Ben ameliyatımı devlet hastanesinde oldum. Niyetim estetik değildi zaten. Açıkçası öncesinde burun ameliyatı olma fikrim yoktu. Maske takmak zorunlu hale geldikten sonra benim için nefes almak problem olmaya başladı. Öncesinde yine problem oluyordu ancak ameliyat olmam için geçerli bir sebep değildi bence. Bir hışımla devlet hastanesinden randevu aldım. Kulak burun boğaz bölümünden. Doktorla görüşme esnasında nefes alamadığımı ve artık maskelerden dolayı çok problem yaşadığımı, gün içerisinde aşırı yorulduğumu, ağzımda fazla kuruluk olduğunu, bu gibi sebepleri sıraladım. Yanlış hatırlamıyorsam bu tarafta kemikle alakalı bir problem vardı. Bu tarafta da yine eğrilik durumu söz konusuydu diye hatırlıyorum. Ve ameliyat olmam gerektiğini, ameliyat sonrasında nefes probleminin düzelebileceğini söyledi. Tabii ben hemen kabul ettim. Hiç düşünmedim. Düşünmem gerektiğini söyledi. Çünkü ameliyat sonrası bir hayli sıkıntılı geçebiliyormuş. Ameliyat sonrasında burnunuzda estetik açıdan tekrar sorunlar meydana gelebiliyormuş. Ben anında kabul ettim. Daha sonra bana ameliyat olmam için bir gün verdi. Tam olarak hatırlamıyorum ama yaklaşık bir ay sonrası için randevu verdi bana. Gün geldi. Heyecanlıyım. Tekrar doktorla görüşmeye gideceğim. Hastaneye gittim. Randevu saatimde doktorla görüşmeye başladım. Ancak doktorum bana pandemiden kaynaklı ameliyatların ertelendiğini, bir kısmının da durdurulduğunu söyledi. Daha sonra ameliyatın net bir tarihinin olmadığını ve bana duruma göre haber vereceklerini söylediler. El mahkum kabul ettim. Açıkçası burnumun eski halini pek beğenmiyordum. Benim için bir problem değildi ancak zaman zaman goy goyu olabiliyordu arkadaş çevresinde. Ama benim için yine de bu bir sebep değil ameliyat olmam için. Şöyle yan durduğum zaman burnumun ucu hem daha uzundu hem de şurada güzel bir kemer vardı. Yüzüme daha uygun bir burun yapabileceğini söyledi. Biraz bu konuyla alakalı bahsetti. Ancak estetik ameliyatlarından sonra tekrar kemer oluşumu veya burun ucunda düşme risklerinin olduğunu söyledi. Bunları göze alarak kabul etmemi söyledi. Ancak benim için zaten burnum güzel bir görünüme sahip değildi. Yani ameliyat olabilirdim ve bundan daha da kötü olmaz diye düşünüyordum. Yaklaşık 4-5 ay sonra beni aradılar. Sanırım Perşembe günüydü ve şunu söylediler. 2 gün sonra eğer müsaitseniz ameliyat için randevu verebiliriz. Pekala dedim. Ve gün geldi. Beklenen gün geldi. Tabii öncesinde çok fazla video ve fotoğraf çektim burnumun eski haliyle alakalı. Çünkü artık sanırım hedefim nefes problemimden ziyade burnumun estetik görünüşüyle alakalı olmaya başlamıştı. Sabah 8.30'da hastanedeydim. Ameliyat önlüğünü verdiler. Giyinip beklememi söylediler. Tabii öncesinde bir şey yiyip içmiyorsunuz. Zaten bunları doktorunuz size bilmeniz gerekenleri muhakkak aktaracaktır. Ameliyat saatim geldi. Çok heyecanlıydım. Hatta heyecandan hatırlamadığım kısımlar bile var. Ameliyathaneden birkaç sahne hatırlıyorum. Doktor espriyle karışık yüzüme daha uygun bir burun yapacağını söylüyordu. Sanırım bir şeyler çiziyordu. Tam net hatırlayamıyorum dediğim gibi. İç kısımlarına iğne yaptığını hatırlıyorum. Daha sonra ben iptal. Gözümü açtığım zaman çok fazla titriyordum. İnanılmaz üşüyordum. Hatta hayatımda hiç bu kadar üşümemiştim. Bunu net olarak söyleyebilirim. Biliyorsunuz soğuk odaya alıyorlar ameliyat sonrasında. Daha sonra beni odaya getirdiler. Suratımın orta yerinde bir ağırlık hissediyordum. Zaten sargı vardı. Alttan da aynı şekilde üstten de sargı vardı. Burundan kesinlikle nefes alamıyordum. Tamponlardan kaynaklı. Sırt üstü yatar vaziyette tavanı izliyordum. Zaten kendimde de değildim tam olarak. Etrafında birkaç ses geliyor ama hiçbir şey umurumda değil o esnada. Sanırım aradan yarım saat kadar geçti. Doktor odaya geldi. Telefonundan bana bir fotoğraf gösterdi. Bak nasıl olmuş dedi.
Fotoğrafa baktığımda o ben değildim. Yani o ben olamazdım çünkü çok fazla bir değişim vardı. İdrak edemedim o esnada. Yani o fotoğrafın bana ait olduğundan emin olamadım. Birkaç saat uyuduğumu hatırlıyorum. Uyandığımda kafam biraz daha netleşmiş durumdaydı. Ayağa kalkabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Sadece ani hareket etmemenizi tavsiye ederim. Benim ilk işim tuvalete gitmek oldu. Ve tabii ki aynadan yüzümün nasıl göründüğünü de merak ediyordum. İlk gün morluk ve şişlik anlamında pek bir değişim yoktu. Yüzüm eski haliyle neredeyse aynıydı. Sadece burun deliklerim karşıya bakıyordu. Bu benim için hayal kırıklığı olmuştu. Bu kadar fazla beklemiyordum burnumun dikleşeceğini. İlk gün çok zor geçti benim için. Nefes alamıyordum, tat alamıyordum. Gırtlağımda, boğazımda inanılmaz bir şişlik ve inanılmaz bir sızı vardı. Beslenirken birkaç gün boyunca patates püresi yedim. Ve peyniri bile ezerek yiyordum. Bu gırtlağımdaki şişmeden kaynaklı. Ama bu herkeste olan bir şey değil. Açıkçası ben zaten boğazımda bir problem olacağına hazırlıklı bile değildim. Çünkü daha önce izlediğim videolarda böyle bir şey kimsenin başına gelmemiş veya belirtmemişler. İlk gün gece 1 saat uyudum, yarım saat uyandım, 2 saat uyudum, 1 saat uyudum. Çok kabus gibi bir geceydi. Tam olarak uyku bile uyuyamadım. Sanırım heyecandan ve nihayetinde yüzünüz, burnunuz, simanız değişiyor. Bunun etkisi olabilir. Bunun gerginliği ve stresinden kaynaklı diye düşünüyorum. Burnumda veya yüz çevremde herhangi bir ağrısız yoktu. Ertesi gün oldu. Eve gideceğim gün. Kendimi biraz daha rahat hissediyordum. Çünkü eve gidip istediğim gibi yatabilirim düşüncesindeydim. Malum pandemi yeni başlamış, hastane ortamı birazcık gergindim. Eve geldim. İlk işim yatacağım yeri ayarladım. Sürekli bir dik açıyla yatmanız gerekiyor. Nefes problemi olabiliyor. Birazcık başınızın yüksekte olması gerekiyor. Ve ilk işim yatmak oldu tabii ki. Akşamüstü bir şeyler atıştırdığımı hatırlıyorum. Eğer sigara bağımlısıysanız sizin için bir tık daha zor bir süreç olacak. Çünkü canınız sigara içmek isteyecek ve içmeniz sağlıklı değil. Çünkü henüz çok taze yaralar ve kesiler var burnunuzun içinde. İçmemenizi öneririm. Ben sanıyorum 5. günümde sigara içmiştim. Ee, Yaklaşık ameliyattan 8 veya 9 gün kadar sonra tamponları çıkarttı doktor. İlk bir hafta içerisinde zaten yüzünüz şişiyor, morluklar oluşuyor ve bir haftanın sonuna doğru bunlar bir hayli azalıyor. En azından bende böyle olmuştu. Bende aşırı bir şişme olmadı. Sadece sincap gibi oldum. Buralarım birazcık sarktı. Göz altlarım ve bu kısım morarmıştı. Ama inanılmaz bir morluk yoktu. Bu arada öncesinde izlediğim videolarda, vloglarda tamponların çıkartılması esnasında acı çekenler olmuş. Benim tamponlarım silikon tampondu. Zaten bildiğim kadarıyla da artık silikon tamponlar kullanılıyor. Ve silikon tamponları çıkartırken herhangi bir acı vermedi. Hatta tamponlar çıkar çıkmaz o kadar rahat nefes aldım ki inanın gözlerim doldu. Yani böyle nefes alınabiliyormuş dedim kendi kendime. Çünkü daha öncesinde bu kadar iyi nefes alabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Ve doktora bakıp şunu söylediğimi çok net hatırlıyorum. Ben bundan sonra hep bu şekilde mi nefes alacağım diye sordum. O da eğer düzenli olarak burun temizliğini yaparsan bu şekilde nefes alabilirsin dedi. Resmen bütün oda ciğerlerime doluyor gibi bir his oluşmuştu. Tamponlar çıktı. Doktor 1. ayında tekrar ziyaret etmem gerektiğini söyledi. Yaklaşık 9 gün sonra burun atelini çıkarttı. Açıkçası atel çıkartılırken çok heyecanlıydım. Çünkü burnumun yeni görünümünü ilk defa görecektim. Atel çıktıktan sonra cildimde inanılmaz bir yağlanma vardı. Muhtemelen bir haftadan uzun bir süredir kapalı şekilde kalmasından kaynaklı. Ve bir o kadar da burnum hassas durumdaydı. Bu yüzden dikkatli bir şekilde temizliğini yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında burun temizliğini yapabilmem için burun yıkama kiti verdi. Burun yıkama aparatı ile burnunuzu istediğiniz kadar yıkayabilirsiniz. Bunun herhangi bir sınırı yok. Ben ortalama günde 2-3 defa temizliyordum. Kutunun içeriğinde aparat haricinde bir de burun yıkama tozları var. Bu tozları suyla karıştırmanız gerekiyor.
Bunun için de ılık hazır su kullanmanızı tavsiye ederim. Sıcak olduğu zaman canınızı yakabilir. Soğuk olduğu zaman da yine aynı şekilde. Ilık bir su hazırlamanız gerekiyor. Ağzınızın kesinlikle açık olması lazım. Eğer ağzınız açık olmazsa bu pozisyonda orta kulağa su kaçabiliyor ve bu da birkaç gün kulak çınlaması yaşamanıza sebep olabilir. Bu yüzden ağzınız açık ve kafanız eğik bir şekilde durmanızı tavsiye ederim. Dikkat etmeniz gereken konulara değinmek istiyorum. Ameliyattan sonraki ilk bir ay çok dikkat etmelisiniz. Darbe, baskı, herhangi bir temas olmaması gerekiyor. Burnunuzdaki şekil bozukluklarına yol açabiliyor ve nefes problemlerine kadar da gidebiliyor. Ben ilk bir ay hiçbir darbe almadım. Yaklaşık 20 gün dinlendim. 20 günün sonunda işe başladım. İş hayatımı etkilemedi. Yatarken yaklaşık 6 ay bir süre boyunca sırt üstü yatmam gerektiğini söyledi doktorum. Ve açıkçası hala sırt üstü yatıyorum. Ameliyatın etkisinin tam manasıyla geçmesi için yaklaşık bir yılın geçmiş olması gerekiyormuş. Yani bir yıl boyunca burnunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Ameliyattan sonraki görüntü şu. Bu arada ameliyatımı Bandırma Devlet Hastanesi'nde oldum. Ameliyatımı yapan doktor şu anda özel bir hastanede çalışıyor. Merak edenler olursa doktorun iletişim bilgilerini de açıklama kısmına yazacağım. Oradan irtibat kurabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz detayları yorum kısmından sorabilirsiniz.